Değerli takipçilerim merhaba. Bugün sizlerle birlikte peynir hazırlayacağız. Bunun için 5 litre çiğ süt kullanıyoruz. Çiğ sütü tencereye süzerek aldık. Ocağın altını açtık şu anda. Ve ısınmaya bıraktık. Süt ısınırken ara ara sütümüzü kontrol ediyoruz. Şu an 15 derecede sütün ısısı. Evet, tekrardan kontrol ediyoruz sütü. Şu anda 37 derecelerde. Mayalanma 38 ile 40 derece arasında yaparsanız uygundur arkadaşlar. Eğer böyle bir ısı ölçeriniz yoksa serçe parmağınızı süte batırıp 6'ya kadar saydığınızda hala parmağınız yanmıyorsa sütünüz mayalanmaya hazırdır. Evet, sütün ısısı şu anda 40 derecede. Ocağın altını kapattım. Mayalama işlemine geçiyoruz. Peynir mayası kullanıyorum bu esnada. 1 yemek kaşığı peynir mayası. Kullanmış olduğum peynir mayası da budur arkadaşlar. Aktarlardan kolaylıkla bulabilirsiniz. Evet, şöyle birkaç kere karıştırıyorum. Mayanın her tarafına güzelce geçişmesi için. Kapağı kapatıp 1 saat mayalanmaya bırakıyoruz. Evet, 1 saatin sonunda kontrol ettim. Peynirim gayet güzel mayalanmış. Bıçak da temiz çıkıyorsa arkadaşlar kesinlikle peyniriniz çok güzel bir şekilde mayalanmış demektir. Evet, şöyle hemen kestim peyniri daha rahat alabilmem için. Süzgecin üzerine peynir için mutfakta kullandığım tülbenti serdim. Evet, isterseniz böyle bir süzgeçle, isterseniz de tencereyle de boşaltabilirsiniz peynirlerinizi. Peynirin tamamını süzgece alıyoruz. Daha sonra tülbenti toparlayıp biraz suyunun sıkılmasına yardımcı oluyoruz burada. Kesinlikle peynir altı suyunu dökmüyoruz arkadaşlar. Bununla bir tarif daha hazırlayacağız birazdan. Onu da umarım beğenerek izlersiniz. Evet, elimle baskı uyguladığım peyniri son kez kontrol edip ağırlık koyacağım üzerine arkadaşlar. Kalan suyunun daha güzel çıkması için. Görmüş olduğunuz gibi gayet güzel bir toparlanma olmuş. Evet, tülbenti toparlayıp üzerine ağırlık bırakıyoruz. Bu şekilde 4 saat bekletiyoruz ağırlıkla birlikte. Ben şöyle üzerine ilk olarak bir plastik kapak koydum. Daha sonra şöyle 4 kilo bir ağırlık koydum. Bu şekilde 4 saat bekletelim arkadaşlar. Peynir altı suyumuzla da ikinci tarifimizi hazırlıyoruz. İlk olarak peynir altı suyunu kaynatıyoruz. Evet, kaynatmadan önce ben bir 750 gramını ayırdım arkadaşlar. 750 gramı da salamurda kullanacağım peynirimi. Evet, kaynayan peynir altı suyuna bir küçük kase yoğurt ekliyoruz. Karıştırarak ayrışmasını bekliyoruz. Bu videoda ilk defa karşılaşıyorsak bana abone olarak destek verebilirsiniz.
Peynirimiz oluşmaya başladı arkadaşlar. Toplam 5 dakika kaynattım bu şekilde. Ocağımızın altını kapatıp süzme işlemine geçiyoruz. Peynirin tamamını süzgece aldıktan sonra diğer peynir işleminde yaptığımız gibi tülbenti toparlıyoruz. Yine fazla suyunu elimizde hafif baskılar yaparak çıkartıyoruz. Evet, şöyle küçük bir süzgecin içerisine aldım. Üzerine de şöyle bir kavanozla su doldurdum. Bunu da ağırlık olarak kullanacağım. Bu şekilde bir gece bekletiyorum. Dört saatin sonunda peyniri kontrol ediyoruz. Evet, gayet güzel toparlanmış peynirimiz. Bu da peynir altı suyu. 750 gram ayırmıştım salamura için arkadaşlar. Şöyle peynirimizi bir tülbentten kurtaralım. Gerçekten şu hali bile çok lezzetli gözüküyor arkadaşlar. Evet, peynir altı suyun içerisine 1 yemek kaşığı artı 1 tatlı kaşığı kaya tuzu kullanıyoruz. Kesinlikle rafine tuz kullanmıyoruz. Koyacağımız kablara göre peynirimizi keselim. Hazırlamış olduğumuz peynir salamura peyniri arkadaşlar. Birazdan suyunu da hazırlayacağız. Son aşamasına yaklaşıyoruz. Şöyle bir tane de göstermek istiyorum yakından. Suyunun tamamını çok güzel bir şekilde arkadaşlar çıkartmış peynirimiz. Şu anda bile taş gibi peynirimiz. Peynirleri şimdi kavanozun içerisine yerleştiriyorum. Bir kere yaptığınızda tekrar yapmak isteyeceğiniz bir tarif olacak. Peynirimizi pastörize yapmadan hazırladığımız için salamura yapıyoruz arkadaşlar. Birazdan suyunu da hazırlayacağız. Bu şekilde 40-45 gün salamura olarak bekleyecek peynirimiz. Evet. Suyunu şimdi üzerine çıkıncaya kadar ekliyoruz. Eğer açtığınızda peyniriniz tuzlu gelirse arkadaşlar, bir gün önceden ya da sabah erken kalktığınızda ılık suya koyarsanız istediğiniz damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Ama bu şekilde de gayet güzel oluyor. Daha sonra kapaklarını kapatıp buzdolabına alıyorum ve diğer tarifimize geçiyoruz. Evet, bir gece sonra açıyoruz. Peynir altı suyuyla hazırlamış olduğumuz peynirimizi şöyle bir tabağın içerisine alıyoruz.
Gayet güzel suyun tamamını sızdırmış arkadaşlar. Diğer peynirlerim de çok güzel gözüküyor bu arada. Evet, şimdi peynirimizi şöyle parçalar haline bölüyoruz, parçalıyoruz yani. Üzerine biraz, çok az miktarda tuz ekliyoruz. Biraz da çörek otu. Çok güzel, lezzetli peynir toplarımız olacak. Güzelce harmanlıyoruz. Küçük parçaları alıp peynir toplarını hazırlıyoruz. Elimizde hafifçe yuvarlıyoruz. Çok kolaylıkla şekil alacaktır. Evet, peynir toplarımız hazır. Şimdi biraz daha lezzet katalım buna. Şöyle küçük bir kavanoz kullanacağım. Peynir toplarının tamamını içerisine alıyorum. Üzerine çok az pul biber ekliyorum. Yine damak zevkinize göre bunu yapmak zorunda değilsiniz. Ve bir miktar da kekik ekliyorum. Kekiği kesinlikle kullanmalısınız arkadaşlar bu tarifte. Çok nefis bir lezzet katıyor içerisine. Evet, üzerine gelecek kadar da sıvı yağ ekliyorum. Bu şekilde peynirinizi daha uzun ömürlü saklayabilirsiniz. Gerçekten kahvaltıda çok lezzetli bir peynir tarifi bu da. Kapağını kapatıp buzdolabına kaldırıyoruz. Peynir toplarımız hemen tüketilmek için hazır. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hoşça kalın.